Videoyu başlattım şaklat. O ne abi? Kim duydu onu? Okay. Evet, sizi tanıyalım. Ben Burak. Burak Sarıgül. Yeşil Orman Kampçıları'nın 2 kurucusundan birisiyim. Diğeri de sevgili dostum Ozan Öztürk'tür. Uzun zamandır kamp yapan birisiyim. Yani lise 3'te falan herhalde başlamıştım. 6 seneye falan yaklaştı herhalde, 5-6 sene öyle bir şey. Sürekli böyle bir hani bir şeyler yapma peşindeyim ama ne zaman ne yapıyorum belli olmuyor çok. İşte Yeşil Orman Kampçıları diye bir şey kurduk biz. Kısaca yok. Doğayı falan temizliyoruz, kamp yapıyoruz. Böyle bir. Bize biraz o zaman Yeşil Orman Kampçıları'nın hedeflerinden, amaçlarından bahsedebilir misin? Tabii. Ya bir kere Yeşil Orman Kampçıları'nın çıkış noktası şu. Ya dediğim gibi uzun süredir kamp yapıyorum ve kamp yapan veya doğa sporlarıyla falan ilgilenen herkeste Türkiye'de izlenim var. Türkiye'de çoğu şey konusunda bu var. İnsanlar mesela sürekli ortalıkta çöp olmasından şikayet ediyor, tamam mı? Bunlardan birisi de bendim işte. Kamp yapardık. İşte kamp yapılan yerde çöpler olurdu. Derdik ki abi işte doğayı leş ediyorlar bunlar da, hiçbir yer güzel değil, her yeri batmışlar falan. Ama genelde %90'ı insanların şöyle yapıyor. Şikayet ediyor. Ulan diyor lanet olsun ortalıkta çöpler var. Sonra pılını fırtını toplayıp oraya bırakıp gidiyor ve şey oluyor yani. Tamam benim problemim değil. Ben artık görmüyorum. Arkamda kaldı falan. Ben buna biraz hani saçma buluyorum ve yani belli bir süre sonra dedim ki ulan ben de yıllardır böyle yapıyorum, bir şeyleri değiştirelim. Dedim o zaman hadi kamp yapıyoruz, madem hani doğadan yararlanıyoruz bir yerde, orada bize kapısını açmış doğa, hani içeride barınmışız, yemeğimizi yemişiz, eğlenmişiz, gülmüşüz falan. O zaman giderken para falan da ödemiyorsun zaten kampa. Bari bir şey geri ödememiz hani doğaya iyilik yapmak olsun. En azından ortalıktaki çöpleri toplayalım diye başladık. Ondan sonra böyle bir fikir şekillendi ve hani şey noktasına geldi. Artık doğayı temizlemek için kamplar düzenlediğimiz bir noktaya geldi iş. Sanırsam 7 veya 8 kamp düzenledik ve şu ana kadar topladığımız çöp 105 kiloya aştı ki hoş bir şey. İşte hala da devam ediyoruz bakalım. ...5 kilo çöp de toplasak hani doğadan 5 kilo çöp eksilmiştir. Eskisine göre 5 kilo daha iyi bir durumdayız. Hani neden olmasın? Böyle bir kafadayım ve işte şey istiyorum. Hani gerçekten çok güzel doğaya sahip bir ülkeyiz. Gerçekten aşığım Türkiye'ye ve ya insanlara biraz aslında bu doğadan nasıl yararlanacağımızı, nasıl daha faydalı kullanabileceğimizi öğretmek istiyorum. Belki de bunu başarabiliriz. Yani biz en azından çöplerimizi toplarken görünce insanlar diyorlar ki abi adamlar benim attığım çöpü topluyor. Hadi belki bir dahakine ben çöp atmam, kendi çöpümü toplarım. Aslında amacımız bu. Aslında biraz böyle bir kafa yapısını belki değiştirebilmek, belki etkileyebilmek. Nice, hadi çok aşağı. İlk kamp yaptığında içinde nasıl bir his oluşmuştu? Asla unutmam. Mayıs ayında yağmur yağdırdığımız bir kamp günü geçirdik. Ava'da inanılmaz güzel bir yerde. Yani tam böyle uçurumun kenarına çadır attık, çadırlarımızı attık. İlk kamp deneyimim zaten Burak vesile oldu. Ve bayağı maceralıydı bence. Yani Burak kamp için tatlı bir rezillik diyor. Gerçekten öyleydi. Yani böyle dağları, tepeleri yürüdük, çamurlara battık, çıktık. Haşlandık güneşin alnında. Yani böyle aylarca geçmedi o kızarıklıklar ama değdi mi? Değdi. Yani eğlenceliydi, heyecan vericiydi ve ben zaten kendim de doğayı çok seviyorum. İşte neden yok gibi bir şey kurdum, neden aslında kamplar düzenliyorum, şey yapıyorum falan. Bence hepsinin altında biraz da birliktelik duygusu yatıyor. Çünkü güzel şeyler yapmak her zaman insanın hoşuna gidiyor, tamam.
dünyaya faydalı olmak, güzel işler yapmak, o içinde o huzuru hissetmek güzel geliyor. Fakat aynı zamanda sosyal varlıklarız. Bu yüzden hani paylaşma isteği de duyuyoruz bunu. Tek başımıza yapsak pek bir şey ifade etmeyecekmiş gibi. Bazı çabaları birlikte vermek, insanlarla birlikte bir şeylerin içinden geçmek, birlikte hikayeler edinmek çok çok değerli bir duygu. Bilmiyorum, doğada herkes biraz daha kendisi gibi. Kimse çok rol yapmıyor. Çok yüzeysel aslında tanışıyoruz artık insanlarla. Hani çoğu zaman şeyi bile sormuyoruz artık. Hani seni ne mutlu eder? Sabah kalkınca hani güne iyi başlamana ne sebep olur? Ondan sonra hayallerin neler? Bu tür soruları insanlara artık sormuyoruz bile tanışırken. Hani şey soruyoruz. Kimsin sen? Adın ne? Ondan sonra hangi okulda okuyorsun? Ne okuyorsun? İşte işin ne? Ünvanın ne? Ya bunun yerine biraz daha insanları iyi tanımak bence şeyden geçiyor. Hani birlikte hikayeler edinmekten geçiyor. Birlikte ufak tefek de olsa maceralar yaşamaktan geçiyor. O zaman gerçekten birilerini tanıyabiliyorsun. O zaman işte şeyi anlıyorsun. Yani o insanın gözleri ne zaman parlar mesela, ne zaman gülümser gerçekten içten içe. Yani Yeşil Orman kampüsleri böyle de bir ortam sağlıyor bence. Çünkü ya doğadasın, güzel şeyler yapıyorsun ve hani şehirde bulunan çoğu dikkat dağıtıcı şey orada yok. İşte internetimiz yok. Ondan sonra böyle bir sürekli girilecek dükkanlar, mağazalar yok. Instagram'a atılacak işte böyle havalı fotoğraf çekmek için yemeğin gelsin fotoğrafını çek falan olayları nadiren olsa da şehirdeki kadar yok. Basitliğin verdiği ayrı bir huzur var. Çok böyle hayalini kurduğun bir işi alsan da birkaç ay sonra belki şey gelmeye başlıyor o iş. Hani evet bugün o işten dönüyorum ve yarın sabah uyandığımda yeniden oraya gideceğim ve yarın neler yaşayacağımı biliyorum. Bu aslında insanı çok hapseden bir duygu. Ve ara sıra kaçabilmek, ara sıra doğada olabilmek ya insan aslında içindeki çocukluğu hatırlatıyor bence. Çünkü kaç gün kamptasın mesela 2 gün mü kamptasın, bir gecelik mi gittin, 2 gecelik mi gittin? Hani derdin şey oluyor orada. Ateşimi yakayım abi üşüyorum, yemeğimi yapayım açım. Ondan sonra çadırları kuralım, uyuyalım hadi. Gezelim bakalım şurada güzel bir manzara varmış. Çünkü ya şey oluyor en azından benim için öyle. O kampa gittiğim süre boyunca kendimi izole etmiş oluyorum ve kamptan dönünce neler yaşayacağımı düşünmüyorum aslında. Çünkü kampta zaten düşünecek şeylerim sürekli var. Ve çok keyifli şeyler bunları düşünüyorum. Yani kimisine yaramıyor kamp, kimisi bunları külfet olarak görüyor ama bilmiyorum. Ya seven kişi de çok seviyor. Herkesin bir gün denemesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum ben kamp yapmanın. Öyle. Ne kadar konuşmuşum.